Başkan Donald Trump'ın kongrede yaptığı birliğin durumu olarak çevrilen State of the Union konuşması tam 1 saat 48 dakika sürdü. Amerika'da kayıtlara geçen en uzun yıllık kongre hitabı konuşması oldu bu. Ancak bu bir gövde gösterisi miydi yoksa derinleşen bir kutuplaşmanın gösterimi miydi? Başkan kürsüdeyken arkadaki salonda yaşananlar sadece bir siyasi gelenek değil, adeta mevcut rejimle muhalefet arasında bir güç savaşı izledik. Demokrat ve Cumhuriyetçi sandalyelerin arasında birlikte kaynaşan birkaç vekil göremedik. Aksine iki ayrı Amerika duruş izlenimi hakimdi. Konuşmanın ana ekseni yine önce Amerika First doktrini ve göç, güvenlik, ekonomi reformlarıyla doluydu konuşma. Ancak prompter dışına çıkıldığında özellikle başkanın demokrat vekillere doğru hitap etmesi o anlarda tansiyon adeta zirve yaptı. Başkan Trump'ın tam 8 savaşı bitirdim diyerek başarılarını sıralarken muhalefet sıralarından birkaç gülüş duydu ve dönüp bu insanlar hasta diyerek salonda uğultulara neden oldu. Öte yandan da demokrat saflarda yer alan vekil İlhan Omar zaman zaman ayağa kalktı ve Trump'ın göç politikalarını kastettiği sırada "You are killing Americans" yani Amerikalıları öldürdün diye birkaç kez seslendi ona ve gecenin en sert kırılma anlarından biri bu diyebiliriz. Bu karşılıklı suçlamalar Washington'daki siyasi nezaketin yerini artık doğrudan ve sert bir sokak siyasetine bıraktığını gösteren tarihi birkaç kare olarak kayıtlara geçti ve bazı demokratların salondan çıkması anı ise haftanın en tartışmalı görselleri arasına girdi diyebilirim. Baskın tarife politikaları, sınırlarla ilgili alınan kararlar ya da vergi bağımsızlığı gibi başlıklarda bir taraf için kaos, diğer taraf için kurtarıcı çözüm. Virginia valisi demokratlar adına verdiği resmi yanıtta yönetimin ekonomi ve sağlık politikalarını sadece halktan kopuk değil, aynı zamanda orta sınıfı tasfiye edecek program olarak nitelendiriyor. Vali özellikle tarife enflasyonu kavramı üzerinde durarak gümrük vergilerinin doğrudan Amerikalı tüketicinin mutfağına ek vergi olarak, ek maliyet olarak yansıdığını ve bunun bir gizli vergi olduğunu savundu. Sağlık politikalarındaysa federal sağlık yardımlarının kısıtlanması ve ilaç fiyatlarındaki kontrolün gevşetilmesinin milyonlarca dar gelirli seçeneksiz bir çaresizliğe iteceğini vurguladı. Valinin konuşmasındaki en dikkat çekici nokta ise şu: yönetimin ekonomik zafer olarak sunduğu rakamların sokaktaki gerçeklikle örtüşmediğini, asıl krizin zenginleşen borsa değil, boşalan buzdolapları olduğunu ifade etti ve bu yanıt demokratların 2026 stratejisinde ekonomik adalet ve erişilebilir sağlık hizmeti başlıklarını ana bayrak yapacağının en net işareti oldu. Hukukçular bu konuşmanın süresinden çok başkanın ifadeleriyle yüksek mahkemeye verdiği üstü kapalı mesajlara dikkat çekiyorlar. Başkan özellikle gümrük tarifeleri ve sınır güvenliği gibi konularda yürütmenin yetkisinin alt mahkemelerce durdurulmasına sert tepki gösterdi. Bu kısıtlamaları bir anayasal darbe değil, aksine halkın seçtiği iradeye karşı bir yargı vesayeti olarak nitelendiriyor. Özellikle Chevron doktrinini son dönemdeki tartışmalı iptaline atıfta bulunarak mahkemelerin uzman bürokratlar ve yürütme organı yerine karar vermesinin devlet işleyişini felç ettiğini savunuyor. Başkanın eğer kongreyle ortak karar alıyorsak hiçbir atanmış hakim bu iradenin önüne geçemez vurgusu yüksek mahkemeye hizaya gelme çağrısı olarak yorumlanabilir. Birçok anayasa hukukçusuna göre bu çıkış önümüzdeki dönemde yürütme yetkisini genişletecek radikal bir anayasal düzenlemenin veya mahkeme yapısını değiştirecek bir hamlenin ön habercisi olabilir mi diye de akıllara gelen soru işaretini dillendiriyorlar. Aynı zamanda CNN'in canlı analizlerini izlediğinizde de bu uzun sodu 2026 senelik seçim kampanyasının fiili başlangıcı olarak da değerlendiriyorlar diyebiliriz. Asıl soru bu kadar uzun bir konuşma orta sınıf ve genç seçmenlerde karar verme etkisi mi yaratıyor yoksa kutuplaşmayı daha da mı körüklüyor? Nova analizcilerine göre 18-34 yaş grubunda rekor uzunluk algısının politik mesajı daha da zayıflattığını, daha yaşlı seçmenlerde ise nostaljik ve kurtarıcı liderlik imajı yarattığını gösteriyor. Yani çoğu ülkede olduğu gibi Amerika'da da bu genç ve yaşlı vatandaşların oy vermedeki zıtlığını görebiliriz aslında. Özetle Trump konuşmasında Amerika'nın altın çağını başlattığını,
ekonomiyi iyileştireceğini, orduyu güçlendireceğini ve dünyada Amerika saygınlığının yeniden tesis edeceğini savunan oldukça iddialı ve rekor süreli bir hitap gerçekleştirdi diye özetleyebiliriz.